Herkese selam. Bugün sizlerle kilo verme sürecinde en çok tükettiğim 3 tarifi paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi yoğurtlu kabak. Bu kabak yemeğinin herkes sizden tarifini isteyecek. Diğeri bu zayıflamama çok yardımcı olan, yağları eriten bir içecek. Ve sizler için çay saatleri boş geçmez diyorsanız unsuz, glutensiz muz ile yaptığım harika bir kek tarifim olacak. Haydi şimdi tariflerin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. 3 adet muz ile tariflerimize başlıyoruz. Tahmin ettiğiniz üzere ilk önce kekimizi yaparak tariflerimize başlıyoruz. Muzlarımızı gördüğünüz şekilde dilimliyoruz. Bizim unsuz, glutensiz kekimizin ana malzemesi muz. Muzlarımızı şimdi bir ezicimiz ile güzelce ezip püre kıvamına getiriyoruz. Özellikle diyetlerde muzun enerji verici, mutluluk verici olduğunu biliyor muydunuz? Ben de yeni öğrendim. Sizinle hemen paylaşmak istedim. Bu tarifi özellikle çocuklar çok sevecek. Benim çocuğum un yemesin, şeker yemesin, aman daha bebek diyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin derim. Bu arada arkadaşlar gribim, sesimdeki çatlaklıktan dolayı da çok özür dilerim. Biraz da muzlarımı şöyle püre kıvamına getirdikten sonra kaşıkla karıştırıp üzerine 2 tane yumurta kırıyorum. Yumurtalarımı da çatal ile şöyle muzlarımın üzerinde iyice ilk önce bir çırpıyorum. Ki muzlarım ve yumurtam iyice birbirine karışsın. Evet, şimdi şöyle çırptığım yumurtalarımı da muz püremin içerisine iyice yediriyorum. Evdeki malzemelerle az malzeme kullanarak lezzetli tarifler üretmeye çalışıyorum sizler için. Umarım tariflerimi de beğeniyorsunuzdur ve beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Çünkü bu algoritma için gerçekten önemli. Artık muzum, yumurtam birbirine iyice karıştı. Şimdi tarifimizin kakaosunu ilave ediyoruz. Tarifimde 2 yemek kaşığı kakao kullanacağım. Kakao gibi, un gibi katı malzemeleri mutlaka tariflerinize, özellikle kek tariflerinize eleyerek kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece kekleriniz, ekmekleriniz her zaman daha çok kabaracak ve pürüzsüz bir kıvamda olacaktır. Şimdi kakaomu ilave ettim. Kakaomun üzerine bir paket hamur kabartma tozum var. Hamur kabartma tozumu da ilave ediyorum. Ve şimdi kakaomu, hamur kabartma tozumu, muz ve yumurtalı karışıma iyice yediriyorum. Kanalımda hiç un kullanmadan yaptığım birçok tarif var. Hiç denediniz mi? Denediyseniz beğendiniz mi? Lütfen bunları da bana yorum olarak yazarsanız ben de çok sevinirim. Bu arada Instagram sayfam Yemez Misin? Oradan da benim takip ederek bana yaptığınız tarifleri gönderirseniz ben de diğer takipçilerimle paylaşırım. Evet, artık kekimizin hamuru hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. Bildiğiniz kek hamuru kıvamında oldu. Şimdi tarifimin içerisine 1 yemek kaşığı kuru üzüm, 1 yemek kaşığı da ceviz ilave edeceğim ben. Siz dilediğiniz her malzemeyle zenginleştirebilirsiniz tarifinizi. Şimdi şöyle kuru üzüm ve cevizimi de kek hamurumun içerisine karıştırıyorum. Artık unsuz, glutensiz, şekersiz kek hamurumuz hazır. Şimdi ben şöyle silikon kaplar kullandım. Kaplarımı sıvı yağ ile yağlıyorum. Dilediğiniz kek kalıbında pişirebilirsiniz bu tarifi. İçerisine şöyle kek harcımı alıyorum kalıbımın. Bakalım tam birebir denk gelecek mi? Sanki harcım biraz fazla gelecek gibi. Eğer fazla gelirse size bir yöntem daha göstereceğim. Tüm kek harcımı şimdi şöyle kalıbıma koyuyorum. Çok tatlı böyle çiçek desenli minik minik keklerimiz olacak. Dediğim gibi istediğiniz kalıpta kekinizi pişirebilirsiniz. Evet, şimdi
birazcık malzemem arttı. Onu da neyin içinde pişireceğim biliyor musunuz? Karton bir bardağın içinde. Eğer evinizde herhangi bir kek kalıbı yoksa böyle karton bardaklara doldurarak da kekinizi pişirebilirsiniz. Bu okulda tüketmek için de çok keyifli bir yöntem oluyor. Keklerimiz pişti. Şimdi şöyle karton bardaktakini de çıkartalım bir makas yardımıyla. Keklerimi 180 derecede 25 dakika pişirdim. Gördüğünüz üzere bu şekilde bardak kekimiz de çıktı. Şöyle keklerimin dokusunu da göstereyim sizlere. Gerçekten çok lezzetli kekler oluyor. Şimdi ben üzerine biraz görsel amaçlı pudra şekeri serpmek istiyorum. Siz Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Hiçbir şey de serpmeyebilirsiniz. Sadece sunum için böyle birazcık görsel olsun diye pudra şekeri serptim. Birer tane de üzerlerine şöyle bitter çikolata koyacağım. Kekimiz hazır. Şimdi diğer tarifimize geçiyoruz. Kabağımızı yapıyoruz. Bunu neredeyse haftada 2-3 gün tükettim. Şöyle bir kase yoğurdum var. Yoğurdumu bir çırpıcım ile iyice çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Pürüzsüz bir kıvam alması için de 4 yemek kaşığı yoğurdumun içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt suyu ilave ettim ki normal suda ilave edebilirsiniz. Yoğurdunuz pürüzsüz kıvam alacaktır. 2 adet yumurtamız var. 2 adet yumurtamızı da yoğurdumuzun içerisine ilave ederek iyice yoğurtlarım ile yumurtamı karıştırıyorum. Bu kabak tarifim o kadar lezzetli oluyor ki tüm sevdiklerinize yapabilirsiniz. Akşam yemeği olarak çay saatlerinin yanında sanki adeta bir börek gibi oluyor. Mutlaka herkese tavsiye ederim. Yoğurdum, yumurtam iyice karıştı. Şimdi 100 gram kadar beyaz peynirim var. Daha önceden ezmiştim. Böyle yoğurtlu karışımıma ilave ediyorum. Burada da dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Kahvaltıdan kalan peynir de olur. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum tarifime. Baharatlarımı ilave ediyorum. Tüm malzemeler açıklamalar kısmında var yine. Ve tüm malzemelerimi karıştırarak şöyle tarifimin yoğurtlu kısmını hazırlamış oluyorum. Bu tarifimizde 2 adet kabak kullanacağız. Şöyle evet iyice şey yapalım, karıştırdık. Artık sosumuz hazır. Kabaklarımızı böyle bir rende ile rendeledim ben. İncecik yaptım. Siz elinizle keserek de ince bir şekilde kabaklarınızı doğrayabilirsiniz. Bu rendelere sanırım melodi rende deniyordu. Mutfakta çok işinize yarayacaktır. Bence bir tane edinmenizde de fayda var. Şimdi gördüğünüz üzere kabaklarımız incecik oldu. 1 yemek kaşığı zeytinyağını fırın pişirme kabıma aldım. Şöyle bir yumurta fırçam ile zeytinyağımı tavamın dibine iyice sürdüm. Şimdi tavamın kenarlarını da yağlıyorum. Ve hazırladığımız kabaklarımızı şimdi tavamın içerisine şu şekilde alıyorum. Evet, kabaklarımız tavamızda. Şimdi üzerine hazırladığım yoğurtlu sosumuzu döküyorum. Yoğurtlu sosun kabakların hepsinin arasına girmesi önemli. Burada isterseniz tek tek birazcık kabakların arasını açarak elinizle de yoğurtlu sosu yedirebilirsiniz. Ben şöyle iyice karıştırdım bir kaşığım yardımı ile kabaklarımla yoğurdumu. Şimdi bu kabaklarımız ve yoğurdumuz hazır olduktan sonra fırına girmeye önce 200 derecede 25 dakika pişireceğim arkadaşlar. Kabaklarımız fırında pişerken biz de kaşar rendeleyelim. 100 gram kadar kaşar peynirimi rendeliyorum bir rendem yardımı ile. Şimdi kabaklarım fırında pişti. Gördüğünüz üzere o yoğurt katı bir kıvam aldı. Üzerine artık kaşar rendemi serpiyorum. Kaşar rendemi tarifime serptikten sonra 220 derecede bir 10 dakika daha tarifimi pişireceğim. Her fırında farklılık gösterebilir. O yüzden kaşarlarımız kızarana kadar tarifimizi yeniden fırınlıyoruz. Şimdi tüm kaşar rendemi serptim şöyle tarifimin üzerine ve biz tekrar pişip geliyoruz.
Kabaklarım pişti, fırından çıktı. İlk sıcağı çıksın, birlikte dilimleyelim. Müthiş bir tarif oluyor. Kabak sevmeyenler bile bu tarifi çok sevecek. Şöyle, evet. Kabak böreği de diyebiliriz buna. Yoğurtlu kabak da diyebiliriz. Sosunu da hiç pişirmeden hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tarif. Evet, kabaklarımız artık servise hazır. Şimdi zayıflatan, bizi eriten içecek tarifine geçiyoruz. Bir çay kaşığı zencefilim var. Bir çay kaşığı zerdeçal koyuyorum bardağımın içerisine. Bir şişe maden suyum var ama maden suyunu lütfen yavaş yavaş koyun çünkü çok köpürüyor. Tarifimiz, bu tarifi gece yatmadan 2 saat önce içiyordum, saat 10 civarında, ve bütün gece yağ yakmanızı sağlıyor. Şöyle yavaş yavaş maden suyumu da ilave ettikten sonra içerisine bir dilim limon attım. Birazcık daha maden suyu üzerine tarifimin ekliyorum. Yaz aylarında içecekseniz buz çok yakışır. Hop, bir tane de buz içerisine. Zayıflatan, eriten kürümüz de hazır. Tariflerimi yapan, deneyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.